Bu oyun nedir hocam? İlk 2021 bölümüne hoş geldiniz. Inkulinati çok orijinal, böyle nevi şahsına münhasır görselleri olan bir strateji oyunu. Şimdi belki internette kurcalayanlarınız olmuştur. Böyle Ortaçağ Avrupası kitaplarının kenarlarında böyle orijinal çizimler, illüstrasyonlar bulunuyor. Böyle askerler bir diğerleriyle savaşıyorlar. Böyle tüccarlar mal alıp satıyorlar. Birileri kafalarını kılıçlar yiyor. Ondan sonra şövalyeler salyangozlarla mücadele ediyor. Ne? Tavşana binmiş bir köpek. Ne? Ne oğlum bu? Aa. Şimdi bu son gördüğünüz görseller uydurma zannediyor olabilirsiniz. İnanın değil. Bunlar hakikaten tarih kitaplarının kenarlarında karşılaşılmış görseller. Ve bildiğim kadarıyla tarihçilerin de bu görseller hakkında net bir açıklamaları yok. Yani neden böyle garip grup şeyler çizilmiş, o konuda bazı teoriler var. Ama net şu yüzdendir dedikleri bir şey yok. Inkulinati bu konuyu bir açıklık getiriyor. Diyor ki aslında gizli bir sanat varmış. Inkulinati isimli özel bir mürekkep ile bu sanata vakıf olan kişiler böyle ufak canlılara geçici olarak hayat verebiliyorlarmış. Sonra bu kişiler böyle boş vakitlerinde böyle toplanıyorlar. Kitapların kenarlarındaki boşluklar üzerlerine bu mürekkeple hayat verdikleri canlıları kullanıp aralarında düellolar yapıyorlarmış. Biz de oyunda böyle bir kişiyiz ve Inkulinati kullanarak başkalarıyla düellolar yapıyoruz. Yani böyle bir nevi ortaçağ hobisi. Şimdi bu renkli hikayesini bir kenara bırakırsak mekanik olarak oyun biraz Hearthstone ya da Magic the Gathering, biraz da XCOM. Inkulinati şu anda kapalı bir beta demoda. Oyunun da bu yıl içinde piyasaya çıkması hedefleniyor. Videomuzda oyunun tasarımcı firması Yaza Games'in bana temin ettiği bu beta demo üzerinden oyunu size biraz göstereceğim. Inkulinati benim bu sene bayağı merakla beklediğim oyunlardan biri. Yani indie game olup da en merakla beklediğim oyunlardan biri. Oyunun demosunu benimle paylaştıkları için de Yaza Games ekibine buradan teşekkürü bir borç bilirim. Şimdi bir düello açalım bakalım. Evet, şimdi biz Godfrey. Bir şövalyeyiz galiba. Tam miğferimize takmışız. Şimdi bizim bu askerlerimiz neymiş? Bir köpeğimiz var galiba. Kılıçlı köpek, mızraklı köpek galiba bu. Evet. Bir okçu var galiba. Aha, borazanlı bir eşeğimiz var. Bir de miğferli gene bir şey var. Ne olduğunu göremiyorum. Hildegard. Karşıda da bir tane rahibe var. Onun da tavşanları var anladığım kadarıyla. Şey seçiyoruz. Hangi harita olacağımızı. Small Glade. Basit bir harita seçelim. Ondan sonra buyurunuz. In a small glade, an empty one if not... Oh. Bir dakika, orada bir hikaye yazıyor oyun şimdi burada. Kitabın üzerinde. Şimdi biz böyle bir şeyler yapıyoruz, aksiyon alıyoruz. Oyunda onu böyle bir hikayeleştiriyor gibi bir tribi var. Yukarıda aslında onun olacak. Aslında ama kombatımız aşağıda dönecek. Şimdi biz bu arkadaşız. Godfrey. Karşıda Hildegard var. Kimin bu baş karakteri ilk başta ölürse oyunu kaybediyor. Diğer taraf kazanıyor. Şimdi 15 bizim mürekkebimiz var. Yani bu mana aslında. Yaratıkların da belli mana maliyetleri var gibi düşünebiliriz. Bu etrafta böyle şeyler var. Mürekkep izleri var. Bunların üzerinde durursanız ekstradan her tur mürekkep alıyoruz biz. Bir miktarda şeyimiz var. Böyle bir aksiyonlarımız. İşte ben karakteri sağa sola itebiliyorum herhangi bir şeyi. Bunları da itebiliyorum. Buradaki engelleri de itebiliyorum. İşte böyle yumruk atma falan var. Gibisinden şeyler. Şimdi şöyle bir şey yapayım. Shift right. Şu karakterimizi itelim bir. Parmakla gayet böyle dürterek itildi. Şimdi burada güçlü bir arkadaş varmış. Aslında bana manamız yetiyor. Şu arkadaşı buraya bir indirelim. Hah. Zdenko diye bir şey geldi, tamam. Ha, şimdi bu turun sonunda 3 mana kazanacak. 3 mürekkep kazanacak gibi dedi. Bizim aksiyonumuz bitti. Bu arkadaş çizdiğimiz zaman gene Hearthstone'larda genelde olduğu gibi işte Summoning Sickness diyeceğim ben buna. O tur oynayamıyorlar. Verelim turu Hildegard'a. Bir tavşan geldi. Aha, bir tane daha mızraklı tavşan geldi. Ama onu itmedi. Peki. Okay. Chapter 2. Şimdi biz şöyle gidebiliyoruz herhalde. Biz bir böyle gidelim. Bu arkadaş kaç mürekkep onu çok anlamış değilim. Şimdi bu XCOM gibi demiştim. Şöyle XCOM gibi. Bu yeşil hareketleri yaptıktan sonra bir aksiyon, yeşil yerlere yürüdükten sonra bir aksiyon alabiliyorlar. Sarı yerlere yürürlerse turları direkt bitiyor. Şimdi ben yeşil yerde duracağım. Ondan sonra da diyeceğim ki Prey. Prey bir aksiyon, vurmasını filan, damage'ını filan artırıyor. Vay namussuz tavşan, ne yapıyorsun öyle? Ulan senin gibi tavşan. Şimdi şunları biraz daha itelim. Şu arkadaşımı itelim. Biraz itelim bu taraflara. Tamam. Ondan sonra turumuz yine bitmiş olsun. Biz böyle bir kişiyle takılıyoruz.
O mesela çok yürüdüğü için ikinci tavşan onun şeyi yetmedi. Heh. Şimdi biz simultaneously inflict damage and push both adjacent beasts. İteklemek var bir de. Double pushing atak. Ama iki tarafa da hem sağa hem sola vuruyor. Biz onu istemiyoruz aslında. Biz şöyle bir şekilde vurmak istiyoruz. Şimdi buna vurmaya çalıştığımız zaman oyun böyle bir rastgele olarak bunlardan birini seçmeye çalışacak ama o da tam rastgele değil. Elle biz şurada dur diyebileceğiz. Yani biraz orada ufak bir el çabukluğu var. Hop. Ha. Şimdi kuru kafa. One hit. Diye vurduk işte herifin kafasına. O da namussuz vurdu. Şimdi buradan biz bir şey daha artık üretebiliyoruz galiba. Biz bunu kendimiz bir daha itelim. Ondan sonra da bir de Dog Archer. Tamam. Bir de okçu köpek gelsin. Gözleri kapanmaları şey tabi o türlü aksiyonları bitti manasına geliyor. Bir de gülüyor hayvan ya. Chapter 4. Orada mürekkep çıktı. Tamam. Şimdi bunu şöyle bir gidelim. Bunu iki tarafa da ben bir vurmaya çalışayım. Double pushing atak. Ha. Şimdi bu sol taraftakine 8 bunun 9 canı var. Eğer düzgün vuramazsak bunu öldüremeyebiliriz. Yaralı bıraka. Ha. Becerdim. Tamam. Bunu da itti. Bu arkadaş çünkü bir de itiyor. Okçu geldi. Kime vuruyor? Bize mi vuruyor? Vallahi bize vurdu namussuz. Okçular diplerine vuramıyorlar. Tahmin edilebileceği üzere. Distant atak. Bunu biz de Hildegard'a vurmaya çalışalım. Hop. Bayağı vurduk. Oo, Hildegard kendi bir de heal etti kendini. Sonra mızrakçı çıkartmış. Tamam. Bizim başka yapacak bir şeyimiz var mı? Manamız yok. Şimdi şurada bir yumruk atabiliyoruz. Bunu yumruk atabiliyor muyuz şeye? Tavşana. Vuralım o zaman. Pıtı. Heal etmek gibi biz de bunları böyle şey yapabiliyoruz. Yumrukla dayak atabiliyoruz bunlara. Fire. Brace yourselves. Ne oluyormuş? Aa. Şimdi oyunda bir de şöyle. Turn'ler ilerledikçe oyunu artık biraz böyle artık de oyun bitirin arkadaşım. Böyle Battle Royale kafasıyla en dış yerlerde ateş çıkıyor. Orada bir tur sonra oradaki şeyler yanacaklar. Dolayısıyla biz şey yapmak istiyoruz. Bitirmek istiyoruz kombatı mümkün olduğu kadarıyla erken. Bir de dıştan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Şimdi burada ne yapalım? Şimdi burada itersek bunun bir sonrası ne olacak acaba? Şurada itmeye çalışayım ben bunu bir. Yani çünkü bu arkadaş hem vuruyor hem de itiyor. Ama öldürmeyi becerdik. I won't repeat myself. Bir ok daha geldi bize galiba. Vay namussuz tavşan. 4 vurdu bir de eşek. Şöyle bir gelelim. Sonra bir ok Hildegard'a atalım. Ah! 4'ü ıskaladık. Tüh! Tamam. Şimdi burada başka adam indirebileceğimiz bir şeyimiz var mı? Dog Swordsman. Şunu bir yapalım. Tamam. Sonra da gene strike'la üçlü strike. Üçlü strike istemiyoruz ama. Normal strike bir turn cooldown'u varmış bunun. O olmadı. Okey. Wolfstan'ı bir itelim. Tamam. Bunu geri çağıramıyoruz. Ha şöyle yapabiliriz. Bunu sola itersek bu galiba benim soluma geçecek. Evet. Çünkü aynı yerde iki obje duramıyorlar. Tahmin edilebileceği üzere. Yanar döner şeyler oldu. Ha şimdi Hildegard ilerlemek zorunda mesela. Eğer orada kalırsa tur sonu ölecek çünkü. Şimdi bir sola yürüdü. Aha da tamam. Şimdi galiba biz bunu alabilecek hale geldik. Pushing atak. Yok çok az pointi kalacak ama. Hop. 9. Bir de ittik kadını. Tamam. Bu burada kalacağı için bu turn kesin ölüyor Hildegard. Biz ölmemeye çalışacağız şu anda. Bizim derdimiz o. Ama biz ondan önce galiba öldürebiliriz Hildegard'ı diye bakalım. Evet. Güle güle. Hanım. Hey. Now you see that I am the greatest Inculinati master of all time. Vallahi böyle bir şey. Yani tur oynuyorsunuz. Biraz yaratıklar summon ediliyor. Ondan sonra
Bir böyle nerede, kimin, kaç uzağındayım ben gibisinden şeyler var. Şimdi bu map bir seviyeli bir map. Üst katlar olanlar mapler var. Daha üst maplerde ikinci katlar, üçüncü katlar oluyor. Ve onlardan yani ben böyle merdiven üst kata çıktım, merdivenden aşağı kata indim. Okçu üst katın alta vurdu ama kılıç menzili yetmediği için vuramadı gibisinden şeyler. Biraz böyle bir kaynak yönetimi tarafları var. Bu mürekkepleri aldım almadım meseleleri. İlerleyince yeni yaratıklar açılıyor. Bir campaign modu oyunu zaten olacakmış. Asıl campaign modunun çok daha enteresan hikayeleri dönebilir. Şu yukarısı çok enteresan komik şeyler burada yazıyor galiba. Bunları tabii okumak lazım. Biraz böyle Old English yazmaya çalışıyorlar. İşte böyle bilmem ne şöyle yaptı, işte Sayın Şövalye bunu yaptı, ondan sonra bunu Allah cezalandırdı, şöyle yaptı filan işte. God-fearing Linnaeus slugged his old friend and the laughter died on his lips filan böyle. Allah korkusu olan Linnaeus şöyle yaptı filan gibi daha böyle orta çağ üslubu şeyler var. Evet, Inkunati böyle bir oyun. Yani bu oyun nedir hocam derseniz oyun çok şık bir oyun. Yani görselleri zaten inanılmaz eğlenceli ve keyifli. Çok akıcı, yani inanılmaz hızlı oynanan bir oyun. Burada biraz böyle çeşitlilik önemli. Yani ne tür mapler çıkacak, ne tür yeni ability'ler bize verecekler, ne tür yaratıklar olacak. Campaign modda böyle daha enteresan hareketler neler yapacaklar, onlar bize biraz gösterecek. Multiplayer'ı oyunun herhalde olacaktır diye bilmiyorum, şu anda öyle bir söz verilip verilmediğine emin değilim. Ama yani çok yüksek ihtimalle ben beklerim bir multiplayer özelliği olacağını. Valla çok merakla beklediğimiz oyunlardan bir tanesi diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.